Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine gerçekten değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün Samirilik din mi, Samirilik mezhebi mi desek daha uygun olur bilmiyorum ama 3600 yıldır, 3700 yıldır burada yaşayan, kendini tüm insanlıktan ve tüm dinlerden soyutlamış, binlerce yıldır kendi komünitesi içerisinde burada bir dağda yaşayan bir kabileyi ziyarete gideceğiz. Samirileri ziyarete gideceğiz. Şu an ben Filistin'in en büyük şehirlerinden birisi olan Nablus'tayım. Ve Nablus da dünyanın en eski şehirlerinden birisi sayılıyor. Bu zamana kadar tanıdığımız en ilginç din ya da mezhep diyebileceğimiz bir grubu ziyaret edeceğiz. Her yerde böyle Türk bayraklarını görmek mümkün. Şimdi dağlara çıkacağız ama bireysel bir yolculuk yapamıyorsunuz. Hem Filistinli hem İsrail askerlerin kontrol noktasından geçeceğiz. Şu an burası aslında Filistin toprakları, Batı Şeria'dayız, Nablus'tayız. Ama bu Samirileri özel olarak İsrail askerler koruyor. Oraya gidip gelmek istiyorum. Girebileceğimiz garantili deneyeceğiz. Ama öncesinde İngilizce bilen bir taksici bulmaya çalışıyorum ki hani diyaloğumu sağlayabileyim. Selamünaleyküm. Selam. How to say Samire? Jerzin. Tur, yes. Turlar, yeah. You say tur. Yes. We say it Samira. Samira, yes. Tur, but in Arabic you say tur. Abi beni şimdi götürüyor, dedi ki ben... Shimronim people live there. Yeah. Shimronim people live there. You know how many people living there now? Samira? I think maybe 500. Just 500. Half of them live in Holon in Tel Aviv. I know Halo. Yes, Holon. And Halon and here just living there. Yes, half of Shimronim live here in Tur, in Jersey Mountain. Jersey Mountain, Jersey Mountain. This is Jersey Mountain, and this is Ibal Mountain. Nablus location sits between two mountains, Ibal and Jersey. Shimronim live in Jersey. And the other one, the northern mountain is called Ibal. Ibal. Yes, but that one where the Shimronim live is called Jersey. Jersey, yes. Samira people, they are living Jersey. The Shimronim live in Jersey. What is your name? My name is Faisal. Faisal. Mehmet. My name is Mehmet. Mahmoud? Mehmet. Yes. Muhammad, yeah. Yeah? Yeah. Your name Muhammad? Yeah, I'm named... Is it an Islamic, an Arabic his name? Yeah, Arabic also, yeah. So how is Turkey? How is Turkey? Good? Yes. Many Palestinians from Nablus. Yeah, I know. Go to tourist to Turkey. In Bodrum, in Fathiya, in Istanbul. You been to Turkey? I have no, but I would like to go there. I hope. My brothers, they go, all of them and their wives, they go to they so told me Turkey is very nice. Thank you. Very nice country. It's very nice country. It's good to go there. You come alone from Turkey? Yeah. Alone. I'm also from alone. Where? From Tel Aviv, Ben Gurion, or from Jordan? No, I'm come to here Ben Gurion. From Israel. Yeah. Very good. Here just one temple. I think yes. Okay. Thank you. Nice to meet you. Okay. Evet. Girdik içine. If you need any help. No, thank you so much. You need any Enough help? here. I help you. Thank you so much. Really thank you so much. Selamünaleyküm. Sağ olsun. Adam içeri soktu beni. Şimdi söylenişlerini söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Gerizman mı? Ne? Dağına geldik şimdi. Günlerdir inanılmaz bir yolculuk içindeyim. Sağlam adam dayanamazdı bu yolculuğa. Kaldı ki memur 1 gram adam 50 kilo. Bir ay yarım çalışıyor. Ama Allah'tan iyileşti bayağı. Koltukların eline falan bıraktım. Sapasağlam dağ taş gidiyorum yine. Beni askerlerin içerisinden geçirdi. Çok ilginç ya. Şu an tamamen yani Filistin'in kalbindeyiz. Ve bu köyün girişinde, sadece bu köyün girişinde İsrailli askerler var. Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar kabul etmiyor ama aslında bu Samira dediğimiz topluluk Yahudi kökenli bir topluluk ve bunlar Yahudileri kabul etmiyor ama
Yahudiler şöyle bir politika yapıyor. Ulan tamam öyle ama az da olsalar, çok da olsalar sonuçta bizden sayılırlar. Tevrat'ı kabul ediyorlar. Ve giderek iyice işte Araplığı ya da Filistinliler ya da İslamiyet'i de böyle yakınlar. Biraz meyilliler. Biz bunları kaybetmeyelim diye yakın ilişkilerde kurmasını istemiyorlar. Ve bunun birkaç sebep daha var anladığım kadarıyla. O sebeple burasını İsrailler koruyor. Biraz da niyetleri Araplarla arasında mesafe olmasını istemeleri. Şimdi onlar için çok kutsal bir tepeye geldik. Bu halk için, bu topluluk için burası. Kıyamet gününün kopacağı yer. Burası kutsal mabet, Süleyman Mabedi'nin 3. kez kurulacağı yer, gökten indirileceği yer ama kapı sanırsam kilit. Evet. O tarafta kaldı ama kapı kilitli. Güneşin doğduğu ve battığı yönlerde tapınakları var. Namaz ya. Yani muhtemelen ben göremeyeceğim. Ama internetten bulup eklemişimdir. Şu anda da size gösteriyor olabilirim. Resmen namaz kılıyorlar. Daha detaylı anlatacağım şimdi size bu halkı ama öncelikle biraz insanlarla temas kurmaya çalışacağım. 3600-3700 yıldır kendi komüniteleri içerisinde yaşayan, asla dışarıdan kız alıp, aslında almışlar son birkaç yılda, ona da anlatacağım. Asla dışarıyla temasları hiç olmamış, hiç asimile olmamışlar, hiç benliklerini kaybetmemişler. Çok enteresan bir topluluk. Samiriler. Ben biraz anlatımımın temelinde şu olacak. Kur'an'da da geçen bir topluluk. Benim anlatı temelim onların kendini ifade ettiği şekilde ağırlıklı olarak olacak. Yoksa mesela şimdi bir altın buzdağı hikayesi var. Belki videonun sonunda onu da anlatırım. Bu onlarda geçmiyor. Onlarda bu unutulmuş ya da unutturulmuş durumda. Altın buzdağı kavramını kaldırmışlar. Çünkü biraz da orada şey vardı. Onlar Mısır'dan geliyor zamanda. Bunu da anlatacağım. Mısır geleneğinin onlara hakim olduğunu düşünüyorlardı. O yüzden altın buzdağı olayını unutmuşlar ya da unutturmuşlar. Ama İslam kaynaklarında bunların altın buzağıya taptığı söyleniyor. İşte onlar bu halk. Terk edilmiş şehir gibiydi. Bir tane şimdi çocuk şey dedi. Bizi merak ediyorsan git dedi, şurada bir müze var. Öncelikle onu gez. Samiratanlarla ilgili Samirata. Onlar da başka diyor. Araplar başka diyor. İnternette başka diyor. Burada kelimeler, cümleler, her şey birbirine karıştı. Neyse gidiyoruz müzelerine. Jordan Passport.
Yes, Jordanian, Israeli, Palestinian. I know you have 3 passports. Yes, it's a privilege for the smallest community all over the world. Here we have the Samaritan calendar. We have 12 months, and in the leap year we have 13 months. We have 7 feasts. We are celebrating only 7 feasts. That's divided into all the year. First feast is Passover. All the Samaritans are making slaughtering lambs in order to thank God to getting our freedom. Second is unleavened bread. Third is Pentecost. Fourth, New Year. Fifth, fasting day, where all the Samaritans should fast 24 hours. And the tabernacle, Sukkot. This one is the Sukkot. That's it. And the Shmini Atzeret, the last day of the feasts. How many days fasting? 1 day, 24 hours. 24 hours. Yes, here you can see how the Samaritans are making the arak, alcohol arak, out of grapes and anise. Yes, this is the food that the sons of Israel were eating in Sinai desert when they lost. This is how we make the unleavened bread. It's out of wheat, salt, and water only. This is all the things that we are using in tabernacle, fruits. Here we are standing on Mount Gerizim, Mount of Blessing, Mount Ebal, Mount of Cursing, and in between is Nablus Valley. It was valley. 6 tribes stand on Mount Gerizim to bless everyone, do good with God. Simon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, Benjamin. And 6 tribes stand to curse everyone, do bad with God. Reuben, Gad, Asher, Zvulun, Dan, Naphtali. Here you can see the Old Testament scrolled here in ancient Hebrew. Hebrew. This is since 1939, 44, and this is 39, I think. And if you want to see these pictures about what? It's about, this one is Yosha ben Nun. Yes, when he was the leader of the Israelites before the split. Here the first disagreement between Samaritan and Jewish people. By the way, before 3,661 years there was no Samaritan and Jewish. We were Israelites. But when King Solomon wants to build the temple in Jerusalem, from this point the split come out to be Northern Kingdom Judah and Shomron and the capital Nablus, and the Southern Kingdom Judah and the capital Jerusalem. Yes. Before that, we were Israelites. After that, we are Samaritans. Why we are called Samaritans? Because we are the keepers. We keep about everything original, about original language, original customs, original 5 books of Moses, and everything. Older Hebrew. Yes, ancient Hebrew, yes. Here you can see ancient Hebrew. It's 22 letters. Every letter of this language is related to some organ of the body. For instance, Yud like hand, Labat like heart, In like eye, Fi like fem, mouth, Rish like head, Shin like teeth. And this is the modern Hebrew. Why the modern Hebrew is Assyrian Hebrew? Why it changed? Their language changed to be Assyrian? Because Jewish people traveled abroad 2,000 years. Their language affected by other language. But whom is able to save everything original? The people who didn't leave this land. So we are, as a Samaritan, we didn't leave this land since 3,661 years. The first high priest of the Israelites after the entrance of the Holy Land was Eleazar, son of Aaron, brother of Moses. Up to nearly 450 years, we become, as I told you when the split come out. All of these others are Samaritan high priests. This one is my uncle. He's 137 from the first Eleazar. This 137 from first Eleazar, high priest. The high priest is the oldest man of the priest family. We didn't choose him. God chose him to be the first, the oldest man of the priest family. Here from Adam till Moses, from Adam till Noah 10 generations, from Noah to Abraham 10 generations, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob is the father of the 12 tribes. The Samaritans is from Levi and Joseph, sons of Joseph, Ephraim and Manasseh. Jewish from Judah and Benjamin. From Abraham till Moses 6. 10 plus 10 plus 6 is 26 generations. Plus 137, we are now 163 generations from first
Adam till the current high priest. Here the shape of the Old Testament that we are using in the synagogue for blessing. I know. Yes, 3. Why 3? Because it's martyrs out of 3 tribes, sons of sorry, Ephraim and Manasseh and Levi. This is scrolled here and it's written in ancient Hebrew. ويائي أشي مشباه ولا طائية وين تنور عاشن ولبد أش إيشر عبر بين أجا زارم إلا بيوم كاطب شيما أبرم بيرت ليمر الزيراك ناططي إتقارس الزيقت من نار مصر عد النار أجادل نار فارت. And it's in the glass box in the synagogue, in the safe box. We can only see it 3 times yearly. It's not available to see it daily. Very, very special. Every day are you? We are praying in the synagogue only for Saturdays and for occasions, religious occasions. But in the home we can pray morning, evening. 2 times. Sunset, sunrise, sunset. You can see this time which one day? This time which one day? 3 times yearly on Pentecost. Usually comes in June. Passover on April and Tabernacle on October. Okay. 3 times yearly. This synagogue now open? Or Yes, closed? it's closed. Daily closed. We didn't open it. I didn't see inside. No, you cannot enter there. This is the shofar that we are using to ask for the people to come to the. Yes. You know, little words in Turkey. It's good. How you know? From the TV, from the Turkish TV. series, yes. Burada ibadetlerini görebiliyorsunuz. Bunlar bayram zamanı. Abi çok ilginçler. Gerçekten ilginçler. Baksanıza kıyafetlerine, fes takıyorlar resmen. Püskül de var. Takke takıyorlar. Kimileri de ama daha kısa takke takıp Yahudilere benziyor. Onlar için işte kıyameti. Mabedin ince, Süleyman Mabedi'nin ince nokta. Burada işte anlat 2-3 kere o yuvarlak şey var ya, işte Tevrat'tan pasajlar var. En büyük 2-3 dini liderleri o gün burada işte onu taşıyarak dua ediyorlar. Evet, kötü oldu. Yukarıdaki binaya giremediğimiz, buradaki sinagog vardı bir tane, onlar namazı sinagogda kırıyor. Orada girmememiz kötü oldu. Çocuklarda ufak şey var, takke var. Bu abilerde fes var. Bazı yaşlarda da görüyorsunuz fesin etrafına bağlamışlar. Şu an kapı kilitliydi. Ne oldu biliyor musunuz? Ben demin bir tane kapı buldum. Allah'ım ya. Demin ben bir tane kapı buldum. İçeri bir girdim. Bayağı yaşlı bir amca, beyaz elbiseyle falan böyle. Dedim amca ben burayı sandım. Hani namaz kılma yeri, sinagog gibi. Ben temple sandım dedim burayı. Yok dedi burada temple falan. Karısı da abi salatalık yediriyor bir yandan. Nasıl bir anda? Yani bir anda bir simsiyah film çekili bir kapıdan içeri bir girince adamın evi gibi bir yere girdim herhalde. Neyse. O da bu kadını aradı. Bu kadın da müzeyi gezdirdi bana. Sağ olsun. Şimdi kapıyı kilitlediler ama yani müze yaptıklarına göre başkası da gelse gezebilirmiş yani. İmkansız bir şey yapmadık. Abi resmen şu an Samirilerin olduğu bir bölgedeyiz ve olaylara bakın. Nerede? Bu Bursa mı acaba? Yok, Gaziantep'te. Çizmeci Gıda Sanayi. Bu neredeymiş? Gebze'de. Bunu bilmiyorum, bu Türk olmuyor. Şölen bu da. Bu zaten bizim. Bu da Antep'te. Bu bilmiyorum. Çikolata kaplamalı diye her şey Türkçe lan. Atlayalım biraz, buna gelelim. Yok, bu hiç bizle alakalı değil. Onlarla ilgili bir dergi buldum şimdi. Samaritain yazmışlar kendilerine. Yok artık ya. Şu fotoğrafa deseler ki 1932 Erzurum, inanırım.
İngilizce dergiler yok mu? Neyse birkaç fotoğraf bakalım. Burada ne olup bittiğini anlamaya çalışalım. İlginç bir yerdeyiz arkadaşlar aslında. Gerçekten burayla ilgili öz bilgiler veriyorlar galiba. Şu anki dini liderleri galiba. Bu da biraz önce gördüm. Bunlarda bu var işte. Bu şey üçlü aslında. Demin de gördük ya böyle abla açtı kapattı. İçinde de Tevrat'tan pasajlar yazıyor. Kutsal günlerinde dağa çıkıyorlar. Gün doğumunda ve gün batımında onu açıyorlar. Onun etrafında dua ediyorlar. Emin değilim. İzlediğim videolardan doğruysa ama kurban günü. Kesip ateşe atıyorlar. Bak dua ediyorlar yine. O parşömenlerle. Yine o parşömen. Ha bu eski olan, tarihi olan işte. Kadına görebilir miyim dedim de yok dedi. Bu da çok eski yine bir kitaplarından birisi. Burada yanılmıyorsam 500 kişi yaşıyor, 500-600 kişi. Bir 300-500 kişi de İsrail tarafında yaşıyor. Biz şu an Filistin tarafındayız. 1000 kadar olmayan senelerdir kendi içerisinde sadece yaşayan bir topluluk. Ama birkaç sene önce bir fetva verildi çünkü artık çok içeriden olduğu için bir de kadınlar, bunlar da ister istemez modernleşti. Eskiden 5 tane 10 tane doğuran kadınlar şu an 2 tane 3 tane doğurmaya başladı ve nüfus azalmaya başlıyor içeride. Ayrıca skala azaldığı için kusurlu doğum sayısı da artıyor ve evlenemeyecek çocuk sayısı da artıyor. Yani zaten akraba evliliği yaptıkları için çok sayıda kusurlu çocuk var. Ama bunlar çok çocuk olduğu zaman absorbe edilebiliyordu ama şu an edilemez duruma gelmiş durumdaydı. O yüzden Rusya'dan 19, Ukrayna'dan 12 ve Azerbaycan'dan da 3 tane kadını buraya getirmişler, evlenmişler. Şöyle bir fetva vermiş bunların lideri. Demiş ki bir kadın başka erkekle evlenemez. Yani başka dinden, başka mezhepten bir erkekle evlenemez ama bir erkek neslin devamını sağlamak için dışarıdan bir kadınla evlenebilir. Ama onlar da eğer evlenecekse Samiri geleneğine, Samiri dinine ve bu mezhebin bütün gerekliliklerine uyması gerekir demişler. O şekilde böyle 30'dan biraz fazla kadınla evlilikler gerçekleştirilmiş bu köyde. Paranın açamayacağı kapı yoktur arkadaşlar. Şu an parayla Samiri tapınağına giriş yapıyoruz. Ama çok merak ettim içeriği. 1 dakikalık işlem için bayağı bir para verdik. ايوه طار عندي اي محل عنده جاي بينزل عليه 10 o'clock 10 o'clock 10 minutes. 10 minutes. It's okay, thank you. No speaking, no speaking. It's okay, not problem. I am not speaking English. Thank you, sir. Oh, Mescitleri böyle. O arka odalara giriyoruz. Burada bir kasa. Aa. no. Okay, sorry. No. Evet. O tarihi olan. O tarihi şeyi. Neydi adını unuttum şu an. O yüzden kafam karıştı. Göstereceğini de tahmin etmiyordum. Aha, açtı. Hiç beklemiyordum ya, sağ olsun. 3 parçalı, içinde Tevrat'tan pasajların olduğu şey. Şu an camide gibi değil miyiz arkadaşlar? Aynen cami gibi. Burada namaz kılıyorlar. It's Tevrat. Not Torah.
då. Simeme. Just då. Abi bir şeyler anlatmak, tanıtmak istiyor da dili yetmiyor. Toalett. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Evet. Bir merakımızı da yendik. Şeyi göstermesi güzel oldu bir de. Parşömen mi diyeyim, ona ne diyeyim? İşte Tevrat'ın yazılı olduğu o açılan şeyi, o özellikle o gösterdikleri işte çok eski. Sabah kadın göremezsin edemezsin dediği camiye, ibadethanelerine de girdik. Göremezsin dediği parşömeni de gördük. Parayı verince hepsi oluyormuş. Paranın bir kısmını caminin şeyine attı, çoğunluğunu caminin kutusuna attı. Cami diyorum ya. Üf. İbadethanenin bağış kutusuna attı işte. Bir kısmını da abi kendi aldı rehberlik ücreti olarak. Galiba bir 15-20 yıl öncesine kadar bu gördüğünüz yerler aslında yani bu şekilde şeyler değil. Böyle değil. Yani burası, bu yerleşim alanı böyle değil. Ama daha sonradan bakın karşılara da, bu Samaritanların yaşadığı noktaya da, buranın eteklerine de bir yerleşim şekli getirmişler. Yerleşim yeri getirmişler. Ve şu an böyle temiz yerlerde yaşıyorlar. Giremedik. Sabah girebilseydik o kapalı alan, şu gördüğünüz karşıdaki bunların eski yaşam alanlarına gidecekti. من وين؟ No Arabic. انت عربي من No Arabic. اسرائيل؟ No, from Turkey. تركيا؟ Yeah. اهلا. Do you speak English? كان قديش خفيف. انت من تركيا؟ Yeah, Istanbul. الشيف براك، What? تعرف براك؟ Burak? اه بتاع الاكل. Huh? الشيف براك. Shift Burak, I don't know. هاي Yes. Sabah giremediğim Eskişehir'in diğer tarafına getirdi çocuk beni. Sağ olsun. En azından buradan görmüş olduk. İşte bu insanlar eskiden burada yaşıyordu. Şu an kapalı ama yakınına kadar geldik. O ne lan? Ödümü kopardı. Kurşun izleri var hep. Bakın. Niye var anlamadım. Burada Nablus'ta olaylar olduğunu biliyorum ama burada olaylar olduğunu bilmiyorum. Ya da bu insanlar olay yaşadı mı? Çevreli alan, çok da zorlamayalım ama tapınakları şu ucun başında kaldı. Böyle bir yerlerde yaşıyorlardı işte. Dağın en zirvesinde. Şimdi sadece ibadete geliyorlar. Şükran Mahmut. حبيبي يا محمد. Habibi Muhammed. Mehmet. يا محمد انت لا عربي طه؟ No. انت انجلش. Turkish and little English. Kem. Evet, Eskişehir'in sınırlarından ayrılıyoruz. Şimdi tekrardan içeri giriyoruz. Artık yavaş yavaş bitireceğim videoyu. İlk defa bir kadın gördük. Zaten çok kimse de yok yani. Bir tane böyle ana sokağı var. Bu ana sokaktan da giden 2-3 tane sağa sola sokak var. You are from India? No. India? Where are you? Türkiye. Turkey. Yes. Efendim. Efendim. Habibi.
Hadi. Mahmut, thank you, teşekkür, şükran. Bunlar buraya çalışmaya gelen Araplarmış. Yani daha doğrusu Filistinlilermiş. Bu da her yerde moda oldu. Her yerde var. Şuraya oturayım. Ben buranın hikayesini elimdeki stok videolarla anlatayım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet, Samireleri de bitirdik arkadaşlar. Yine dünyanın ilginç bir noktasında, gerçekten ilginç bir noktadaydık. Ve yine de ilginç bir topluluğa mensup insanları tanıdık. Benim için yine ilginç yolculuklardan birisi oldu. Video buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Emeğe karşılık da beğenirseniz de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.